Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek, davet masalarınızı süsleyecek yapımı kolay ve oldukça lezzetli bir tatlı yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Her zaman olduğu gibi malzemelerimize bir göz atalım. 1 paket Kemalpaşa tatlısı, nişasta, şeker, süt, vanilya, margarin ve un. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Ben bu tarif için 3 su bardağı şekere 4 su bardağı su ölçüsünü kullandım. Karışımımızı hazırlayıp hafifçe karıştırdıktan sonra şerbetimizin kaynaması için ocağımıza alıyoruz. Ocakta da bir miktar karıştıralım. Şerbetimiz ocaktayken muhallebimizin yapımına geçebiliriz. Bir litre süte 3 yemek kaşığı unumuzu ve 3 yemek kaşığı nişastayı ekleyip son olarak yarım su bardağı şekeri de katarak ocağa almadan önce topaklanmaması için çırpıyoruz. Ocağa aldığımız muhallebimizi yine karıştırmaya devam edelim ki dibi tutmasın ve topaklanmasın. Şerbetimiz fokur fokur kaynarken muhallebimiz de kıvamına kavuşmaya başladı. Pişen muhallebimizin kıvamının tam olması için içerisine bir paket şekerli vanilin ve 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekleyip güzelce karıştıralım. Fokurdayan şerbetimize tatlılarımızı ekleyebiliriz. Şerbeti iyice çekmeleri için bu şekilde ara ara alt üst edelim. Gördüğünüz gibi tatlılarımız şerbetini güzelce çekti. Bir kevgir yardımıyla süzerek ayrı bir tabağa alabiliriz. Son derece basit olan bu tatlıyı denemenizi özellikle öneririm. Muhallebimizi ve tatlılarımızı kaplarına yerleştirebiliriz. Ben bu işlem için büyük fincanlar tercih ettim. Fincanlarımızın tabanına Tosunpaşa olacak olan Kemalpaşa tatlılarından yerleştiriyoruz. Daha sonra üzerlerinden muhallebimizi her yerini kaplayacak şekilde ekliyoruz. Muhallebimize ayrı bir lezzet vermesi açısından damla sakızı da ekleyebilirsiniz.
başka seçenek olarak böyle toprak kaplarda kullanabilirsiniz. Bu aşamadaki tercihiniz tamamen sizlere kalmış. Gördüğünüz gibi hiç uğraştırmayan, yaz günlerinde kolayca yapabileceğiniz hem şerbetli hem de sütlü bir tatlı. Yine aynı bu şekilde üzerlerinden muhallebimizi gezdirelim. Böyle daha geniş bir kapta tatlıların yanına meyve veya fındık, fıstık gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Süsleme aşamasına geldik. Buzdolabında bir gece beklettiğimiz tatlılarımızı kaplarından bu şekilde ayırıp kenarlarına cevize ve Hindistan cevizine buluyoruz. Yine burada da bu seçimler tamamen size kalmış. Evet, tatlılarımız servise hazır. Biz üzerine erimiş çikolata gezdirerek böyle nefis bir görünüm elde ettik. Sizler de mutlaka deneyin. Servis ederken çilek ve kivi gibi taze yaz meyveleri de kullanabilirsiniz. Misafirleriniz bu muhteşem görüntü karşısında oldukça etkilenip sizden mutlaka tarifini isteyeceklerdir. Tabii onlardan önce aile üyeleriniz daha hızlı davranmazlarsa. Hakiki Tosun Paşa'mızın iç görüntüsüne de bir göz atalım. Gördüğünüz gibi son derece leziz. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz farklı ve pratik içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan da sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Ailecek Mutfakta videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.